Herkese merhaba dostlar, ben Ozan. Hem dayanıklı hem de fiyat performans bir saati, yani Coscap Tank S1 modelini beraber inceleyeceğiz ve saati de sizlere hediye edeceğim. Yapmanız gereken tek şey videoyu beğenmek, kanala abone olmak ve Instagram hesabımızı takip etmeniz gerekiyor. Yorumlarda da katılıyorum yazıp takip ettiğiniz Instagram hesabını bırakmanız gerekiyor. Videoyu yayınladıktan bir ay sonra da çekilişi yapacağız. Şimdi saatimize geçelim. İlk olarak kutu içeriğiyle başlarsak, kutu tasarımında diğer saatlerden daha farklı detaylarla karşılaşıyoruz. Ekstrem sporları belli eden bir tasarım kullanılmış ve askeri sınıf bir dayanıklılığa sahip. Peki bu ne demek derseniz, kutuyu açtığımızda saatin hangi testlerden geçtiğini görebiliyoruz. Düşük ve yüksek sıcaklık, yağmur, tuzlu su, düşük basınç, küf, toz ve yıpranmalara karşı tamamen dayanıklı olduğu anlamına geliyor. İlk olarak da kutu içeriğinden saatimiz silikon kordon ve şarj aleti haricinde kullanım kılavuzu da çıkıyor. Tasarıma baktığımızda açıkçası abartılı bir tasarımla karşılaşmıyoruz. Oldukça sade ve şık bir yapıyla geliyor. Kordonun malzeme yapısı, silikonun yumuşaklığını da gayet beğendim. Saat kolunuzdayken varlığını çok da fazla hissetmiyorsunuz. Çünkü 48 gramlık bir ağırlığa sahip. Uzun süreler kullandığımda, gün boyu saati kolumdan çıkarmadığımda da kesinlikle kolda bir ağrı yapmıyor. Dışarıdan bir göz olarak baktığımızda da saat kaba durmuyor. Akıllı saat olduğunu uzaktan çok da belli etmiyor. Özellikle de normal klasik saat kullanmayı seviyorsanız bu tasarım bence ideal. Tasarım olarak ben memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kordon silikon ancak saatin gövdesi metal. Buradaki metal yapının yatına oranla malzeme kalitesi başarılı. Suya ve toza karşı da IP69K sertifikasına sahip. Bu sayede 50 metreye kadar dayanabiliyor. Günlük kullanım basit egzersizler için önemli olmasa da denizde, havuzda rahatlıkla kullanılabilecek bir saat. Ekran tarafında da 1.3 inçlik 360'a 360 çözünürlüğünde AMOLED bir panel kullanılmış. Çözünürlük olarak çok yukarılarda değil ama saati kullanırken pikselleri de seçemiyorsunuz. Renklerin canlılığı, ekran boyutu olarak da gayet yeterli. AMOLED panelin getirdiği en önemli avantaj sürekli açık ekran. Sürekli açık ekranı açtığımızda saatimiz hiçbir zaman kapanmıyor. Evet, sürekli açık ekranı kullanırsanız pil tüketimi biraz artıyor ama her seferinde ekranı uyandırıp saate bakmak yorucu. Bence bir akıllı saatte sürekli açık ekran olmazsa olmaz. Parlaklık olarak da gün ışığında dışarıda kullanırken görme açısından bize hiçbir problem yaşatmıyor. Ekran parlaklığının fazla yeterli olduğunu söyleyebilirim. Arayüz kısmında da 3 farklı menüyü seçebiliyoruz. Bence Apple Watch tarzı olan bu arayüz cihaza daha fazla yakışıyor ve bence kesinlikle daha kullanışlı. Güç tuşu, geri ve spor tuşları da var. Spor tuşuna bastığımızda direkt olarak egzersiz menüsüne gidiyoruz. Eğer egzersiz takibi için kullanacaksanız işimizi kolaylaştırıyor. Saatin deneyimine geçersek, donanım tarafında da Realtek işlemciyi görüyoruz. Bu işlemciyle arayüzde menü akıcılığı, uygulamalarda diğer uygun fiyatlı saatler gibi yavaş çalışma, donma, kasma sorunlarıyla karşılaşmıyoruz. Ama tamamıyla 60 FPS bir deneyim de sunmuyor. Burada ekranın tepkime süresi belirtilmemiş ama deneyim olarak 45 FPS diyebilirim. Kullanırken de gerçek anlamda akıcı ve pürüzsüz bir deneyime sahip. Uygulama menüsünde dolaşırken, bildirimleri kontrol ederken tepkisellik yönünde herhangi bir problem yaşamadım. Akıcılığından da ekran kalitesinden de ben memnun kaldım. Tabi burada Apple Watch, Huawei Watch GT2 gibi ve üst segment amiral gemisi saatler kadar yüksek bir performans beklemeyin. Ben çoğu kullanıcı için bu ekranın yeterli olduğunu da düşünüyorum. Spor modlarına geldiğimizde burada 70 farklı egzersiz modunu görebiliyoruz. Bunun dışında kalp ritmi, kan basıncı, kandaki oksijen seviyesi gibi diğer özellikleri de görebiliyoruz. Wi-Fi ve SIM desteği yok. Bildirimleri almak için, arama yapmak için telefona bağlamamız gerekiyor. Saati açıp menüye geldiğimizde burada biraz aşağı kaydırdığımız zaman uygulama indirme seçeneği var. Buradaki QR kodu telefonumuza okuttuğumuzda hem Android hem de iOS için Cospat Fit uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Bu uygulamadan saatle ilgili neredeyse her şeyi kontrol edebiliyoruz. Benim telefonum uyumlu mu diye düşünüyorsanız iOS 10, Android 5.0 yani neredeyse Galaxy S4 gibi cihazlara kadar da destekliyor. Uygulamadan saatin her şeyini kontrol edebiliyoruz. Otomatik nabız ölçümü, hareketsizlik hatırlatma, yazılım güncellemesi gibi önemli detaylar da var. Bunun dışında sevdiğim bir özellik, saati çıkarıp bir yere koydunuz ve sonrasında unuttuysanız uygulamadan diğer ayarlar bölümüne gelerek bilezik bula bastığımızda saat ses çıkararak nerede olduğunu bulmamızı sağlıyor. Ayrıca farklı arayüzleri de uygulamadan indirip saatimize kurabiliyoruz ve hoparlör tarafında da ses yüksekliği tatmin edici. Arama yaptığımızda karşı tarafın sesini net şekilde duyabilirken mikrofon kalitesi de gayet başarılı. Mesela telefonu farklı bir odada bıraktınız. Arada 10-15 metre olsa bile çağrı direkt olarak saatimize düşüyor ve sadece arama yanıtı
fiyatlama değil. Burada ayarlara girdiğimiz zaman da saat üzerinden telefon uygulamasına girerek de istediğimiz kişiyi arayabiliyoruz. Ve saate çok yakınlaşmadan rahatlıkla konuşabildiğimizi de belirteyim. Bu mesafeden ses karşı tarafa gayet iyi gidiyor. Sınırsız internet, ayda sadece 209 Türk Lirası. İlgileniyorsanız lütfen 1'e basın. Saatten arama yapmak, aramaları yanıtlamak pratiklik katıyor. Ama ben çok kullanıyor muyum derseniz açıkçası çok da kullanmıyorum. Ama saatte arama yapmak sizin için önemliyse telefon özelliği de gayet iyi bir şekilde çalışıyor. Tabii ki burada mesajları, bildirimleri de saatten görebiliyoruz. Sesli komut özelliği de saatimizde var. Gelen bildirimler, mesajlar da saatimize direkt olarak düşüyor. Gecikmenin olmadığını söyleyeyim. Saatten de aynı bildirimi görebiliyoruz. Tabii ki mesajları da yanıtlayabiliyoruz. Ve saatteki müzik uygulaması da telefonda çalan müziğin kontrolünü sağlıyor. Ama bence en önemli konu batarya performansı. Saati sıfırdan 100'e 2 saatte doldurabiliyoruz. Arada bir gelen bildirimleri kontrol ettiğimde birkaç telefon görüşmesi yaptığım zaman ortalamada benim 4-5 günümü tam olarak çıkartıyor. Ama saati yoğun bir şekilde kullanırsam, uyku takibi egzersizlerde aramaları çok sıklıkla kullandığım zaman, yani gün içinde aktif şekilde 5-6 saat kullanırsam bu kez 2 günün sonunda tekrar şarja takmam gerekiyor. Fakat çoğumuzun akıllı saati bu kadar günde 5-6 saat kullanacağını düşünmüyorum. Sadece test için zorladım. Benim normal bir kullanımımda batarya bana bir hafta dayanıyor. Yoğun kullanımda vermiş olduğu bu performans oldukça başarılı. Hatta bu fiyat bandında en iyi batarya Tank S1'de desem yanlış olmaz. Ki batarya ile ilgili bu saatte hiçbir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Standby, yani bekleme modunda da 50 güne kadar dayanabiliyor. Batarya verimliliği tam olarak optimize edilmiş. Bunun dışında da özellikleri, deneyimi ve genel anlamıyla sunduklarına baktığımda ortalama bir akıllı saatten ne bekleyebiliyorsak Tank S1 bize fazlasını da sunuyor. Dayanıklılık ve batarya olarak beklentiniz yüksekse bu saati rahatlıkla önerebilirim. Ama eksiler de var. Akıcılık olarak ekran iyi olsa da ekran kalitesinin bir kademe daha yukarıda olması gerekiyordu. Çözünürlük biraz daha yüksek olsa çok daha iyi olabilirdi. Diğer sunduklarıyla da fiyatını hak ediyor ve videonun başında dediğim gibi bu saati sizlere hediye edeceğim. Yapmanız gereken videoyu beğenmek, kanala abone olmak, Instagram'dan takip etmek ve WhatsApp kanalımıza katılmak. Ardından da yorumlarda katılıyorum yazıp Instagram adresinizi bırakmanız yeterli. Peki sizce daha fazla akıllı saat incelemesi gelsin mi? Gelsin diyorsanız yorumlarda bekliyorum. Ben Ozan ve bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.